Goiter, tiroid adı verilen ve hormon salgılayan bezin çeşitli nedenlerle normalden büyük olmasına verilen isimdir. Tiroid, boynun ön tarafında nefes borusunun hemen önünde bulunan ortalama 20 gram ağırlığında şekil olarak kelebeğe benzeyen bir bezdir. Ancak büyüklüğü hastalık durumuna ve kişiye göre değişebilir. Goiter, diffüz, tek nodüllü veya birden fazla nodüllü olabilir. Peki Goiter'ın sebepleri nelerdir? Goiter endemik olarak iyot eksikliği veya goitrojen besinlerle ki bunların arasında brokoli, turp, beyaz lahana, kara lahana, Brüksel lahanası, şalgam, karnabahar, marul, hardal tohumu gibi besinler bulunabilir. Ayrıca iyodür, amiodaron, lityum gibi ilaçlarla, subakut veya kronik olarak tiroiditlerle, enzim kusurlarından kaynaklanan bozulmuş hormon senteziyle ailesel olarak, tiroidin iyi huylu tümörleri veya kanserleriyle, tiroid hormonuna direnç nedeniyle ortaya çıkabilir. Endemik goiter nedir? Endemik goiter terimi, belirli bir coğrafi bölgedeki bireylerin önemli bir kısmında goiter görülmesini ifade eder. Geçmişte endemik goiter'ın en yaygın nedeni diyetle iyot eksikliğiydi. Bu durum iyotlu tuzun rutin kullanımı ve gübrelerin, hayvan yemlerinin ve koruyucuların iyotlanması nedeniyle Kuzey Amerika'da büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bizim ülkemizde de kısmen bu konuda bir ilerleme sağlanmıştır. Yine de bununla birlikte Orta Asya, Güney Amerika ve Endonezya gibi iyot eksikliği olan bölgelerde nüfusun %90'ında goiter görülür. Toksik olmayan goiter'lı hastaların çoğunda bir belirti olmayabilir. Ancak hastalar sıklıkla boyunda bir basınç hissinden şikayet ederler. Goiter çok büyüdükçe basıya bağlı olarak nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkar. Hastalar ayrıca sık sık boğazlarını temizlemek zorunda kaldıklarını ifade ederler. Boyundan göğüs bölgesine kadar uzanan büyük goiter varlığında, ki biz buna plonjon goiter da diyoruz, yüz kızarması ve kollar başın üzerine kaldırıldığında boyun damarlarının şişmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Nodüllerin veya kistlerin kanamaya bağlı olarak ani büyümesi ani ağrıya neden olabilir. Muayenede boyun ön kısmında yumuşak, yaygın olarak büyümüş bir bez, ki buna basit goiter diyebiliriz, veya çoklu nodüllerin olduğu, yani multinodüler goiter diyebiliriz, çeşitli büyüklük ve kıvamda nodüller saptanabilir. Goiter nasıl tespit edeceğiz? Kanda bakılan TSH ve serbest T4 seviyeleri ile goiter'ın fonksiyonları araştırılır. Tiroid sintigrafisinde genellikle düzensiz bir görünüm bulunur. Kanser olasılığını elemek için varsa ağrılı nodülden, sürekli büyüyen nodülden ince iğne biyopsisi yapılır. Birden fazla nodül varlığında en büyük nodülden ince iğne biyopsisi yapılır. Göğüse uzanan plonjon goiter veya soluk borusunun durumunu anlamak içinse bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Tedavi konusuna gelince endemik goiter'lar iyot uygulaması ile tedavi edilirler. Küçük, yaygın goiter'ları olan ancak tiroid fonksiyonları bozulmamış, yani ötiroid dediğimiz hastaların çoğu tedavi gerektirmez. Küçük goiter olan hastalarda TSH'yı baskı altına almak suretiyle tiroidin büyümesinin durdurulması veya boyutunun azaltılması için tiroid hormonu verilebilir. Ancak bazı durumlarda da ameliyata gerek vardır. Her ne kadar her goiter ameliyat gerektirmese de ilaç tedavisine rağmen TSH yükselişi durdurulamıyorsa, basıya bağlı şikayetler varsa, goiter göğse doğru büyüyorsa, ince iğne biyopsisi sonucu kanser veya kanser şüphesi varsa ve boyundaki şişlik kozmetik olarak kötü görünümlü ise ameliyat gerekir. İki türlü goiter ameliyatı yapıyoruz. Çoğunlukla ya totale yakın, yani tiroid bezinin tamamına yakınının çıkartılması, veya total tiroidektomi, yani tiroid bezinin tamamının çıkarılması iki tercih edilen ameliyat çeşididir. Hastalar ömür boyu T4 tedavisine ihtiyaç gösterirler.